Godzilla x Kong The New Empire filminden son fragman yayınlandı ve artık filmin vizyona girmesine sadece 2 hafta kaldı. Ülkemizde film 5 Nisan'da vizyona girecek olsa da global vizyon tarihi 29 Mart olarak açıklanmıştı. Peki yeni fragmanda verilen detaylar ve yeni görsellerde önemli şeyler var mı derseniz de aslında birkaç önemli detay var. Zaten final fragmanı gelecek demiştim ama benim beklediğimden daha erken geldi. Hazırsanız fragmanlardaki tüm detayları değerlendireceğim. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak UFC işbirliğiyle paylaşılan teaser'dan başlayalım. Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında çok şaşırdığım şeyler gördüm. Burada Kong'un Suko'ya "götür beni gittiğin yere" dediği bir sahne görüyoruz. Bu sahnede Hala World içerisinde bir sürü Warbot Snake Titan var. Warbot Snake dediğimiz titanlar devasa olmalarının yanında Kong'u gafil avlayarak onu neredeyse öldüreceklerdi. Kong elinde savaş baltası varken elbette Hala World'te bulunan en güçlü varlık olabilir. Çünkü boyutu ve yetenekleri ona çok büyük avantaj sağlıyor. Zaten Scar King de dahil olmak üzere hiçbir maymunun Kong'dan büyük olmadığını söylemiştik. Sonuç olarak Kong Suko'yu gördükten sonra onunla birlikte Scar King'in yanına geleceğini biliyoruz. Yeni yayınlanan sahnelerde Kong'un Shimo'yu ilk defa gördüğü kısımda ortaya çıkmıştı. Ben bunu Instagram story'me atmış olsam da sanırım Warner Bros. Telifleyerek orijinal gönderiyi kaldırmış. Yeni fragmanda böyle bir sahne yok tabii ki ama sızdırılan görseller de vardı. Ve şimdi çok daha kaliteli ve HD versiyonu yayınlanmış. Shimo'nun normal tasarımları aslında fazlasıyla güzel görünüyor. Yani fragmanlarda gösterilen ara sahnelerde çirkin çıkıyor ama güzel tasarlanmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani derisindeki pullar çok ayrıntılı ve genel olarak büyük göründüğü için insanların seveceği bir titan olacak. Final fragmanına gelecek olursak Monsterverse filmlerinden ara sahnelerle başlıyoruz. Kong ve Godzilla'nın gösterildiği ilk filmlerden güzel sahneler koymuşlar. Hatta aranızdan bazıları Wanda'yı fragmana koymuşlar diye bana mesaj attı. Godzilla 2014 filminde Quicksilver ve Wanda zaten başrol karakterlerdi. Bu filmden hemen sonra Avengers Age of Ultron filminde ikiz kardeş olarak gösterilmişlerdi. Fragmanın tamamına baktığımızda Godzilla'nın evrimleştiği sahne için bir extended versiyon görüyoruz. Genişletilmiş şekilde sahneyi biraz daha güncellemişler. Sizlere daha önce hazırladığım videolarda burasının Tiamat'ın yuvası olduğunu ve bu sayede Godzilla'nın yeni bir enerji kaynağıyla besleneceğini söylemiştim. Godzilla buraya gelmeden önce zaten çok yüklü miktarda radyasyonla beslenmişti. Bir de üzerine Tiamat'ın enerji kaynağı eklendiğinde evrimleşip gelişmeye devam etti. Godzilla'nın sırt plakaları kristal bir yapıya dönüştü ve artık elektromanyetik spektrum seviyesi maksimuma ulaştı. Film içerisinde 8 farklı Godzilla formu göreceğimizi söylemiştim ve bunlardan biri de Timsah Godzilla olarak geçen bir formdu. Godzilla'nın ten rengi biraz daha yeşil olduğunda ona Timsah Godzilla demişlerdi. Muhtemelen burada Godzilla Mısır'a giderken yıktığı binaları gösteriyorlar. Çünkü film içerisinde bu bahsettiğimiz olay şöyle işlenecek. Kong Shimo'dan dayak yedikten sonra can haliyle buradan kaçmaya çalışacak. O sırada Scar King'in maymun ordusundan bazıları Kong'un peşine düşecekler. Ancak Kong'un bir kolu sakatlandığı için kendini savunamayacak. Monarch hava araçları sayesinde kurtulan Kong yine Monarch'ın geliştirdiği Beast isimli eldiven sayesinde yeniden ayağa kalkacak. Ancak Kong savaş baltasını kaybetti. Kolu sakat ve biraz da yorgun düştü. İşte bu yüzden Monarch Kong'un Scar King ve Shimo'yu durdurması için Godzilla'yı çağırması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu yüzden sahne içerisinde Kong'u Mısır geçitinden yeryüzü dünyasına çıkartıyorlar. Kong Mısır'a geldiğinde alfa çağrısında bulunacak ve Godzilla uyanacak. Hemen sonrasında ise Godzilla kendi bölgesinde tehdit olarak algıladığı Kong'un yanına gelecek. Aslında burada Monarch'ın amacı Godzilla'dan yardım istemekti. Ancak Kong alfa savaş çağrısı yapınca Godzilla onunla savaşmak zorunda kaldı. Evrimleşmiş Godzilla karşısında Kong'un pek şansı yoktu ve zaten yeterince hırpalandığı için Kong'un yine yapabileceği bir şey yok. Neyse ki Mothra uyandığında Godzilla ile telepatik bağlantı sağlayacak ve onu ikna edecekler. Burada Godzilla ve Kong'un team up yaptığı sahne içerisinde aslında hemen karşılarında Shimo ve Scar King'in de team up yaptığını görmemiz gerekiyordu. Ancak nedense Warner Bros. Israrlı bir şekilde fragmanlarda Shimo ve Scar King sahnelerini göstermedi. Godzilla birkaç farklı sahnede Shimo'ya atlıyor ama onu fiziksel bir mücadelede asla yenemez. Çünkü fiziksel olarak Godzilla her ne kadar evrimleşmiş ve güçlenmiş olsa da Shimo kadar büyük değildi. Shimo'nun kolları zaten çok uzun ve bu da onun için bir avantaj sağlıyordu.
Scar King'e gelecek olursak Scar King'de resmen top gibi oynuyorlar. Filmde en çok dayak yiyecek Titan Scar King olacak. Aslında Scar King'in neden harcandığı hakkında sizlere detaylı bir içerik hazırlamıştım. Bu filmin orijinal hikayesinde Shimo ve Godzilla olmayacaktı. Scar King, Zuko, maymunlar ve Kong arasında geçen bir Hollow hikayesi olacaktı. Ancak Warner Bros. Yapımcıları bu filmin sadece maymunlar etrafında geçmesi pek ilgi çekmez diye düşündü. Başlangıçta Son of Kong olarak açıklanan filmin ismini değiştirerek Godzilla vs. Kong 2 yaptılar. Çünkü film ilk filmdeki gibi yine Godzilla ve Kong'un savaşını gösteriyordu. Ancak ilk filmin fragmanında olduğu gibi Godzilla ve Kong'un team up yaptığı sahneleri saklayamayacakları için Godzilla x Kong olarak filmin ismini yeniden değiştirmek zorunda kaldılar. Böylece filme Kong'un hikayesinin yanında Godzilla ve Shimo'yu da eklediler. Zaten fragmanlara dikkatli bir şekilde bakarsanız Godzilla'nın hikayesi tamamen Godzilla vs. Kong sonrasını anlatıyor. Yeryüzü dünyasının alfası olan Godzilla kendisine karşı gelen titanlarla savaşıyordu. Ancak artık Godzilla'nın canına tak ettiği için bunları öldürmesi gerektiğini düşünüyor. Filmin başlangıcında Silla insanlara saldırıyor ve çizgi romanları okuduysanız Silla çizgi romanlarda da Godzilla'ya sorunlar çıkartıyordu. Yani artık Godzilla'nın Silla'nın fişini kesme zamanı geldi. Bir yandan da Tiamat ve başka titanların çıkardığı sorunlar var. Yani filmin geneline baktığımızda aslında bu hikaye Godzilla'nın hikayesi değildi. Monarch Kong'un tek başına durduramayacağı bir düşman olduğu için Godzilla'yı yardıma çağıracaktı ve bu sayede filme Godzilla eklenmiş oldu. Scar King'in yeni sahnelerine gelecek olursak elindeki kristali daha net şekilde gösteriyorlar. Scar King bu kristal sayesinde Shimo'yu kontrol ediyor. Muhtemelen bu sahnede Shimo'yu yönlendiriyor. Eğer bu noktada final fragmanından spoiler yemek istemiyorsanız sizleri uyarmak istiyorum. Çünkü fragmanda aslında önemli bir spoiler sahnesi koymuşlar. Yahu ne olacak falan demeyin dostlar çünkü gerçekten önemli bir sahne. Burada Kong'un donmuş bir şeyi parçaladığını ve kükrediğini görüyoruz. Burası filmin final sahnesi ve Kong en büyük düşmanını öldürüyor. Filmde en çok dayak yiyecek olan Titan Scar King olacak demiştim. Shimo kristalin parçalanmasıyla birlikte kendine gelecek. Bu sayede Godzilla, Kong ve Shimo hep birlikte Scar King'i dövecekler. En sonunda Shimo Scar King'i tamamen donduracak ve hemen sonrasında Kong Scar King'e çok sağlam bir darbe vurarak onu parçalayacak. Yani bu noktada Godzilla vs. Kong filminin son sahnesinin başka bir versiyonunu izleyeceğiz diyebiliriz. Godzilla vs. Kong filminde de Godzilla'nın atomik nefesi sayesinde Kong Mechagodzilla'yı parçalamıştı. Filmin hikayesi ortalama üstü olabilir ancak yine de endişe verici konular da var. Sanırım Warner Bros. Godzilla ve Kong evrenine devam etmeyi pek düşünmüyor gibi. Seri artık 10 yılını tamamladı ve dizilerle devam ediyorlar. Ancak stüdyo yeni filmler çekmek için bu filmin başarısına bakacak. Godzilla vs. Kong filminde fazlasıyla zarar etmişlerdi çünkü pandemi döneminde yayınlanmıştı. Şimdi ise 1 milyar doları aşamazlarsa Monsterverse filmlerine uzun bir ara vermek zorunda kalacaklar. Elbette tamamen rafa kaldıracaklar demiyorum ama ara vermeleri mümkündür. Mesela Kung Fu Panda'nın 4. filmi bütçesine göre iyi bir açılış yaptığında hemen 5. filmi duyurmuşlardı. Yani aslında bu filmde de aynısını yapıyorlar. Bu da bir nevi manipülasyon tekniği diyebiliriz. İnsanlar filmi sinemada izlesinler ki filmler gelmeye devam etsin diye böyle şeyler yapıyorlar. Hatırlarsanız Avatar 2 çıktığında James Cameron da 2. film iyi bir gişe performansı elde etmezse 3. ve 4. filmlerin iptal edileceğini söylemişti. Ancak James Cameron böyle bir açıklama yaptığında Avatar'ın 2. filmi beklenmedik bir şekilde yine çok iyi bir kazanç sağladı. Evet dostlar, yeni fragman hakkında bilmemiz gerekenler şimdilik bunlardı. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.